Dünya sessizce yeni bir savaşın eşiğine sürükleniyor. Bir kıvılcım. Ve iki nükleer güç tüm Asya'yı ateşe verebilir. Peki gerçekten her şey sınır kavgalarından mı ibaret? Yoksa perde arkasında görünmeyen eller çok daha büyük bir oyunu mu yönetiyor? Ve Türkiye bu sessiz kaosun ortasında kendi sessiz zaferini mi hazırlıyor? Selamun aleyküm dostlar. Son günlerde Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim dünyanın gözünü yeniden Asya'nın kalbine çevirdi. Peki gerçekten her şey göründüğü gibi mi? Yoksa bu iki nükleer güç çok daha büyük bir oyunun sadece piyonları mı? Resmi kanallardan yapılan açıklamalar basit. Hindistan ve Pakistan sınır hattında çıkan ufak çatışmalar eski kavgaların yeni fitiliymiş. Ama bir adım geriye çekilip büyük resme baktığınızda gerçekler hemen değişiyor. Çünkü bu kriz tesadüfen değil, bilinçli olarak sahneye konuldu. Son 5 yılda Hindistan, Amerika ile askeri ve ekonomik ilişkilerini olağanüstü şekilde güçlendirdi. Öte yandan ise Çin, Pakistan'ı devasa kredilerle kendi etki alanına soktu. Şimdi dikkat! Eğer Hindistan ve Pakistan çatışmaya sürüklenirse en çok kim kazanır? Amerika doğal gaz ihracatında Hindistan pazarını Çin'den koparır. İngiltere eski sömürgelerinde yeniden nüfuz alanı kazanır. Silah sanayi milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapar. Çin, Pakistan'ı tamamen ekonomik esarete sokar. İsrail, Hindistan'da daha fazla silah ve teknoloji satışı yapar. Yani bu çatışma sadece sınırda askerlerin değil, küresel şirketlerin de kasalarında yaşanıyor. Bir kriz çıkarmak, dünyayı yeniden şekillendirmenin en eski yöntemidir. Bu kez hedef Asya'nın enerji yolları ve küresel ticaret dengeleri. Bazı kaynaklara göre her iki ülkenin içindeki provokatörler yabancı istihbarat servisleri tarafından finanse ediliyor. Sahte saldırılar, yanlış bayrak operasyonlarıyla sınırdaki tansiyon bilinçli şekilde yükseltiliyor. Çünkü korku silah satışlarının ve siyasi kontrolün en güçlü aracıdır. Türkiye ise bu kaos ortamını fırsata çevirmek isteyen sessiz ama çok akıllı bir aktör. Çünkü Güney Asya'da artan kriz Türkiye'nin savunma sanayisini ve diplomatik etkisini büyütme şansı demek. Hindistan ve Pakistan gibi iki dev askeri güç kriz ortamında Batı'ya bağımlı kalmak yerine daha bağımsız, maliyeti düşük ve kaliteli alternatifler aramakta. Hindistan resmi olarak ne kadar söyleyemese de Türkiye'nin silahlarına çok büyük ilgi duyuyor. Bunu Hindistan medyasında rahatlıkla görebilirsiniz. Ancak Türkiye'nin Pakistan'la olan sarsılmaz ilişkisi onu mecburen Batı'ya yönlendirmekte. Türkiye'nin bu krizde İHA-SİHA teknolojisi, savunma sistemleri, elektronik harp yetenekleri ve diplomatik arabuluculuk tecrübesi burada devreye giriyor. Daha da ilginç olanı şu: Türkiye sessiz sedasız hem Pakistan'la hem de Hindistan'da ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. Evet, yanlış duymadınız dostlarım. Türkiye sessiz ama Pakistan'ın da onayıyla Hindistan'la ilişkilerini kapalı kapılar ardında yürütmekte. Eğer bu çatışma daha da büyürse Türkiye hem silah ihracatını artıracak hem de diplomatik arabulucu rolüne soyunarak Asya'da daha da görünürlüğünü katlayacak. Endonezya'dan Malezya'ya kadar birçok Asya ülkesi Türkiye'nin yükselen gücünü şimdiden kabul etmiş durumda. Yeni dünya düzeninde sadece savaşanlar değil, barışı teklif edenler de kazanıyor. Türkiye ise her iki rolü birden oynayabilecek en ender ülkelerden birisi. Bu kriz Müslüman dünyasının doğal halifesi olan Türkiye'nin İslam dünyasındaki etkisini çok daha fazla artıracak fırsatların kapısını daralamakta. Peki şimdi soru şu: eğer iki nükleer güç çatışmaya girerse bu sadece Hindistan ve Pakistan'ın sonu mu olur? Yoksa dünya görünmez bir el tarafından yeni bir soğuk savaş düzenine mi sürükleniyor? Bize anlatılan hikayeleri sorgulamak artık bir tercih değil, bir zorunluluk.
gerçek olarak düşündüklerimizin, medyanın bize anlattıklarının altında bambaşka bir dünya yatıyor. Peki sizce bu kriz gerçekten tesadüf mü? Yorumlara yazın, gerçekleri birlikte keşfedelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere dostlarım. Allah'a emanet olun.